İlk Bakış TV ekranlarından hepinize mutlu pazarlar. Bugün 8 Mart 2026. Bütün kadınların, tabii öncelikle annelerin Kadınlar Günü'nü kutlamış olalım ve videomuza bu şekilde başlayalım. Orta Doğu'da savaşın 8. gününde diplomatik dengeler yerini açık tehditlere ve harita tartışmalarına bırakmış durumda. Trump'ın haritalar değişebilir çıkışından Barzani'nin sabrımız taşıyor uyarısına, Netanyahu'nun rejim planından Suudi Arabistan'ın üst restine kadar en sıcak başlıkları birazdan bu videoda sizlere taşıyacağız ve aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Trump'ın açıklamasından başlayacağım ama ondan önce sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Trump önemli bir açıklama yaptı arkadaşlar. Tabii bunu bir politika olarak da değerlendirebilirsiniz. Bakın, Kürtlerle ilgili özellikle ABD'den gelen mesajda, haberde ABD Başkanı Donald Trump Florida seyahati sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak İran operasyonuna dair çok çarpıcı mesajlar verdi. Trump operasyon sonrası İran'ın toprak bütünlüğünün korunup korunmayacağı yönündeki soruya haritanın değişebileceğine işaret ederek bunu kesin söyleyemem ama muhtemelen hayır yanıtını verdi. Kürt güçlerinin İran'daki operasyonlara buradan karadan katılımı konusuna da değinen Trump, onlarla dostuz ancak savaşı daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz dedi. Onların zarar görmesini istemediğim için girmemelerine karar verdim diyor Donald Trump. Kürtlerden bahsediyor. İran'ın özür açıklamasını tam bir teslimiyet olarak niteleyen Trump, Tahran'ın askeri kapasitesinin eridiğini ve yakında tamamen teslim olabileceklerini söyledi. Bakın, İran'ın toprak bütünlüğünün korunup korunamayacağı yönündeki soruya haritanın değişebileceğine işaret ederek de bunu kesin söyleyemem ama muhtemelen hayır diyor. Yani İran'ın toprak bütünlüğü korunmayacak şekline getiriyor sorunun cevabını. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Ama diğer bir yandan tabii bölgede tartışmalar devam ediyor ve bir karşılıklı restleşmeler de, uyarılar da devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde ise tansiyon Barzani'nin açıklamalarıyla bir kez daha yükseldi. Federal Kürdistan bölgesinde Mesut Barzani bugün yayınladığı mesajda bölgenin sivil alanlarına ve ekonomik altyapısına yönelik saldırılara çok sert bir tepki gösterdi. Direniş adı altındaki grupların peşmerge üslerine saldırma cüretini göstermesinin açık bir kışkırtma olduğunu belirtiyor Barzani. Herkes şunu iyi bilmelidir ki sabrın da bir sınırı vardır. Peşmerge zulmü asla kabul etmez uyarısında bulundu. Irak hükümetine ve parlamentosuna bu saldırılara sınır koymaları için ciddiyetle harekete geçme çağrısı yapan Barzani, kışkırtmaların devam etmesinin vahim sonuçlar doğuracağını ve zaferin özellikle Kürt halkının olacağını vurguladı. Yapmış olduğu açıklamada ve çok sert bir tepki gösteriyor bu saldırılara karşı. İsrail kanadından da bir açıklama geldi. Arkadaşlar, özellikle sizin fikrinizi de merak ediyorum konuyla alakalı. Yani Trump'ın İran planı sizce nedir? Ya da bahsettiği harita değişikliği ne üzerinden bir harita değişikliği? Ya da ben Kürtlerin girmesini istemiyorum diyerek, onların zarar görmesini istemiyorum, bu sebepten dolayı istemiyorum diyerek sizce neyi planlıyor olabilir? Bundan birkaç hafta önceye kadar bildiğiniz üzere bu mesele ağır bir şekilde konuşuluyordu. Sıcak bir şekilde konuşuluyordu. Şimdi İsrail hattında ise Başbakan Benjamin Netanyahu'dan rejim değişikliği sinyali geldi arkadaşlar. İran operasyonuna dair önemli mesajlar veren Netanyahu, Orta Doğu'nun şeklini değiştireceğiz diyerek harita operasyonunu bir kez daha tescilledi.
İran semalarında neredeyse tam kontrol sağladıklarını belirten İsrail Başbakanı, İran rejimini ortadan kaldırmak için sistematik bir planları olduğunu açıkladı. Devrim muhafızları askerlerine silah bırakma çağrısı yapan Netanyahu, silahlarını bırakanlara zarar verilmeyeceğini belirterek bir nevi saf değiştirme mesajı gönderdi. Netanyahu ayrıca Lübnan hükümetini de Hizbullah konusunda uyararak sorumluluk üstlenilmezse felaketle karşılaşacaklarını dile getirdi. Ve Netanyahu da sadece işte İran meselesi değil, Orta Doğu'daki birçok ülkeyi de tehdit etmeye devam ediyor. Suudi Arabistan bir açıklama yaptı. Şimdi İran bu savaşın başlangıcında Orta Doğu'daki birçok ülkeyi hedef aldı. Suudi Arabistan da bunlardan biriydi. Daha doğrusu ABD üslerini hedef aldı diyelim, ama sonuç itibariyle başka ülkenin topraklarına girmiş oluyorsun ve müdahale etmiş oluyorsun. Şimdi Suudi Arabistan Tahran'a çok sert bir tepki gösterdi. Özellikle bir uyarı gönderdi. Krallık yönetimi enerji tesislerine veya topraklarına saldıranların devam etmesi halinde doğrudan misilleme yapacağını ve ABD güçlerini üslerini kullanma izni verebileceğini bildirdi. Reuters'ın haberine göre Riyad, Tahran'a saldırıları durdur mesajını en üst tondan iletti. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı hava sahasına giren 14 İHA'nın imha edildiğini açıklarken, bu sert uyarının ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan özür dilemesi dikkat çekmişti. Ancak İran askeri kanadının ABD üslerini hala birincil hedef olarak görmesi, Tahran yönetimindeki sivil ve askeri kanat arasındaki görüş ayrılığını da bir kez daha gözler önüne serdi. Tabii İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bir özür açıklaması yaptı, ama bu özür açıklamasının neyden, ne sebepten dolayı olduğunu da tartışmak gerekiyor. Bugün Orta Doğu'nun nabzını Trump'ın harita çıkışı, özellikle haritanın değişebileceğini söylemesi en önemli açıklamalardan biriydi, en önemli gelişmelerden biriydi. Bölgedeki askeri resleşmelerle bölgenin nabzını tutmuş olduk. İlk Bakış TV olarak gelişmeleri tüm gerçekliğiyle en şeffaf ve net şekilde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizce Trump'ın işaret ettiği yeni harita nasıl şekillenecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanala abone olduktan sonra mutlaka ama mutlaka bildirim zilini tümü olarak işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu işaretlemezseniz kanala abone olursunuz ama videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberdar olamazsınız. En azından bunu bildirmiş ve altını çizmiş olalım. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.